Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir tarif ile geldim. Tarifimize hemen başlayalım. 3 su bardağı ılık süt, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, un, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 tatlı kaşığı tuz, toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Kıvamı bu şekilde. Mayalanan hamuru tekrardan yoğurarak tezgah üzerine alalım. ...11 eşit bezeye keselim. Bezeleri yuvarlayalım. Biraz un serperek pasta tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açalım. Evet, son bezemi de aynı ebatta açıyorum. ...250 gram yumuşak tereyağını 10 bezeye keserek pay edelim. Evet, hamurların üzerini yağ ile elimizle sürerek yayalım. 11 bezeyi üst üste yağlayarak alalım. Evet, yağlayarak kat kat hamurları üst üste almaya devam edelim. Evet, hamuru ters düz yapalım. Elimizle büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Hamuru rulo saralım.
Unlanmış tepsiye alalım. Altını ve üstünü bolca unlayalım. Hava almayacak şekilde tepsiyi saralım ve buzluğa kaldıralım. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak hamuru istediğiniz iç harcı koyarak hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem pratik bir tarif oluyor. Evet. Buzluktan hamurumu çıkardım. İç harcımı hazırlıyorum. Bir tutam maydanozu ince şekilde doğruyorum. Bir adet kuru soğanı da ince olabildiğince küçük parçalar halinde doğrayalım. Şöyle 9-10 adet de sivri biberim var. İnce ince doğruyorum. Malzemeyi bir kase dolusu lorun içine ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve elimle karıştırıyorum. Evet, buzluktan çıkardım. Buzunu çözdürdüğüm hamuru unluyorum. Şöyle 2 parmak genişliğinde keselim. Düzgün bir şekil verebilmek için kaseyi unlayalım ve elimizle hafif bir şekilde içini oyalım. İç harcı koyalım. Evet, ortaya doğru kapatalım ve hamurumuzu kaseden çıkartarak fırın tepsisine alalım. Evet, bu yöntemle hamuru keserek kaseyle şekil vermeye devam edelim. Hem pratik oluyor hem de muntazam bir şekli oluyor. Evet, hamurumu kesiyorum ve kasede açarak şekil veriyorum. Dilediğiniz iç malzemesi kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Bu hamur elinizin altında bulunduğunda gerçekten börek hazırlamak hem pratik oluyor hem de lezzetli oluyor. Misafiriniz geldiğinde hemen çıkartarak hazırlayabilirsiniz. Son hamurlarımı da şekil verdikten sonra fırın tepsisine alıyorum. Evet, poğaçalarım hazır. Üzerine bir adet yumurta sarısını biraz süt ile çırptıktan sonra her taraflarına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Evet, üzerlerine bolca susam serpiyorum. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım.
Evet, nar gibi kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. Evet, bir tanesini bölerek yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten kat kat çok lezzetli bir poğaça oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kolay gelsin.